Şurası da işte az önce bahsettiğimiz Krasnodar'ın yönetildiği yer. Evet, burada yani Krasnodar tam bir Sovyet şehri gibi diyebiliriz. Her yerde Sovyetlerden kalma eserler ve tabii aynı zamanda tiyatrolar, operalar, her şey var. Şurası da yine tiyatro. Sanat önemli yani bu Rus toplumu için. Önemli bir şey sanat ve buna göre yaşıyorlar. Şimdi biz Krasnaya Caddesi boyunca yürümeye devam ediyoruz. Caddeyi şöyle yine göstereyim size. Biraz da şeyden bahsedeyim. Сколько людей живут здесь? Рита, Краснодаре. Ну, официально что-то около миллиона или больше, я не знаю. 1 milyon ve üzeri gibi bir rakam var resmi rakamlara göre Krasnodar'da yaşayan. Fakat benim tahminimce daha fazladır. Çünkü Krasnodar'ın bu etrafındaki köylerden ya da daha ufak şehirlerden buraya sürekli gelen ve de işin aslı şöyle bir şey var. Yani Rusya'nın büyük şehirlerinden de artık buraya yaşamaya geliyorlar. Çünkü burası hani Rusya'nın ortalarına, kuzeyine göre çok daha ılıman bir iklime sahip ilk önce ve iş fırsatları çok. Bu yüzden dışarıdan da sürekli göç alan bir yer Krasnodar. Yani sadece Türkiye'den veya yurt dışından değil, buradan Rusya içinden de buraya göç etmeyi seviyor insanlar, yerleşmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sürekli nüfusu artıyor ve şehrin böyle birazcık daha kenar mahallelerine çıktığınızda zaten şey başlıyor artık. Yeni yapılar, yeni binaları her yerde görmeniz mümkün. Ve böyle olunca da tabii burada da ev fiyatları giderek artıyor, yükseliyor, kiralar yükseliyor. Ama genel manada kıyaslarsak mesela Rusya ile Türkiye arasında yani fiyatlar işte kafede gördünüz yani iki poğaça tabiri caizse iki kafeye 1000 ruble ödedik. Yani 300-350 lira yapıyor. Türkiye ile kıyasladığında sanki buradaki insanların alım gücü biraz daha fazla gibi. Öyle geliyor bana yani. Evet, burada toplu taşımayı söyleyeyim size arkadaşlar. Böyle minibüslerle, troleybüslerle ya da dolmuşlarla yapılıyor. Ve ücret de 40 ruble tek yön. Yani böyle şehir kartları falan da yok burada benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla 40 ruble yani 15 lira gibi bir şey oluyor tek yön bilet. Metro da yok. Bunlar kullanılıyor ve taksi kullanılıyor burada. Şöyle şurada da arkadaşlar eğer geldiğinizde kalmak isterseniz Hilton Garden Inn otel var. Çok güzel bir otel. Yine tam merkezdeki otellerden bir tanesi. Fiyatı birazcık daha tuzludur ama yine de kalınabilecek bir yer yani. Burada ne var? Bu da Bişteks et lokantası. Çok güzel bir restoranta benziyor ama. Vallahi güzel. Biftek yani restorantı, et lokantası diyebiliriz. Restorantı diyebiliriz. Yeni yıldan dolayı da şöyle çok güzel süslemişler. Arkadaşlar şimdi yürüyen köpekler heykeline geldik. Burada böyle bir heykel var. Bu heykelin burnuna dokunduğunuzda size uğur getirdiğine inanılıyor. Hemen şöyle Hilton Garden Inn otelin arka tarafında ve heykelde burası. Şöyle burnuna dokunuyorsunuz ve şans getirdiğine inanılıyor. 1926'da yapılmış ya da birisi bir laf söylemiş. 1926'da. Burası işte. Şurada bakın bir söz yazıyor. Bu adam demiş ki Mayakovski diye bir yazarı var Rusya'nın. Zamanında burası köpekler şehri değil köpekler ormanı gibi bir şey söylemiş. Ondan sonra onun sözüne istinaden bunu yapmışlar. Ve şimdi dediğim gibi biz de dokunalım. Böyle dokununca burnuna şans getiriyormuş.
Rengarenk oldu şehir tabi. Biraz da artık yılbaşının yaklaşması nedeniyle şehir daha renkli hale geldi. Daha doğrusu yani Rusya'nın her tarafı böyle oluyor yılbaşı zamanında. Özellikle tabii eğer gitmediyseniz bence Moskova'yı görün yani yılbaşında da. Buralarda yine bir nebze onun kadar olmasa da şey oluyor. Bakın bu Kuban bölgesi bayrağı. Şu da yani bu Kuban bölgesi bayrağı. Bu da Rusya bayrağı. Evet işte Krasnodar'da insanlar böyle yaşıyorlar. Sokaklarda böyle. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Tabii Krasnodar'dan bu ikinci videom uzun bir aradan sonra. Şimdi Krasnodar'ın işte dediğim gibi gece hayatı ve önemli gördüğüm bir parkı var. Orayla ilgili video yaptıktan sonra Krasnodar'dan inşallah çıkacağız ve Rusya'nın özellikle Kuzey Kafkasya'nın başka bölgelerini gezmeye başlayacağız. Başka şehirlerine gideceğiz. Dolayısıyla bu gezilerde tabii ki sizlere de ihtiyacım var. O yüzden yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Ayrıca tabii abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bu kardeşinizi, abinizi, artık arkadaşınızı destekleyin ki ben de yürüyeyim gideyim ya. Şimdiden hepinize yine teşekkür ediyorum. Ve şimdi burada yine Krasnodar'ın merkezinde, Krasnodar'la özdeşleşmiş olan yapılardan bir tanesine götüreceğim sizi. Ekaterina II heykeli ve Alexander Nevski Kilisesi. Bakalım. Orada bir de bir yılbaşı pazarı oluyor. Eğer açılmışsa ona da gideceğiz. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu bölgede Kuban bölgesindeki Türk konsolosluğu Novorossiysk kentinde, yani Karadeniz kıyısında olan bir liman kenti. Orada. Krasnodar'da bir Türk konsolosluğu yok. Fakat konsolosluğumuz bizim buraya taşınmak istemiş. Bu binayı almak istemiş. Ancak sahibi bu binayı vermemiş. Bunu da söyleyeyim istedim. Burası da restoran arkadaşlar. Girmeyeceğiz ama burası bir Gürcü restoranı. Bu bölgede çok süslemesi güzel. O yüzden göstermek istedim size. Rita, иди сюда. Вот это музей, да? Да, это музей имени Фелицина, а вот это музей имени Коваленко. Именно Коваленко, вот это. Это Фелицина. Это музей Фелицина. Какой вот другой? Вот это музей Коваленко. Коваленко. Да, имени Коваленко. А это музей имени Фелицина. Yani что там есть? Ну, где Арт, артефакт. Арт, да, арт. Picture, арт. Sovyetski или какой? Ну, где Anladım. Burada işte sanat galerisi gibi bir şey, müze. Orası da Kovalenko Müzesi. O da yine. Коваленко, это тоже Коваленко. Bravo. Old name Фелицина, modern name Коваленко. Kovalenko yeni ismi, eski ismi Filitsina. Evet. Eski ismi de Filitsina. Gayet böyle şık, modern ve güzel bir bina. Müze, eğer gelirseniz, ilgiliyseniz böyle şeylere, buraya da şu iki binaya gidebilirsiniz, mavi binalara. Burası da Krasnodar'ın konser salonu. Ve ta Sovyetlerden kalma. Şurada da 2. Dünya Savaşı'nın 85. yılı için yapılacak olan bir etkinliğin reklamı var. İşte burası. Şurada Kuban 24 bölgesel
televizyon kanalının stüdyosu. Böyle. Buralar işte yani gerçekten benim en çok dolaşmayı, gezmeyi sevdiğim yerlerin başında geliyor. Ve katedralle bu caddenin sonunda. Alexander Nevski Katedrali. Bu da Pushkin abimiz. Pushkin heykeli. Arkasındaki binada Pushkin Kütüphanesi. Ve böyle geziyoruz işte buraları. Güzel. Arkadaşlar yani Rusya'da öyle bir halk çeşitliliği var ki şurayı göstereyim size. Az evvel göstermiş olduğum yer Krasnodar, yani ilinin, vilayetinin yönetim binasıydı. Burası da bölgesel, yani ilçenin yönetim binası ve şu görmüş olduğunuz bayrakların hepsi Krasnodar halklarının bayrakları. Yani Krasnodar'daki her bir şehrin kendine has bayrağı var. İşte Armavir'in var, Krasnodar'ın var, Soçi'nin var. Burası da bu bayraklar. Bölge yönetiminin hemen önünde dalgalanıyor. Şimdi şu yeni yıl ağacının arka tarafında katedral. Katedrale gidiyoruz. Alexander Nevski abimizin katedrali bu da. I can sound a person in Russian church. Şimdi arkadaşlar Alexander Nevski katedraline, bazilikasına geldik. Bu Alexander Nevski ismini Rusya'da birçok şehirde rahatlıkla duyabilirsiniz. Mesela St. Petersburg'daki ana şehir meydanının ismi de Alexander Nevski Ploşat. Meydan yani. Bu kişi Ruslar için önemli, yani Rus tarihi için önemli bir kişi. Kendisi 13. yüzyılda yaşamış ve o zamanki eski Novgorod isimli bölgenin düküymüş ve Almanlar Rus topraklarına saldırmışlar o zaman ve buradaki bir savaşı, bu savaşı kazanmış Alexander Nevski ve şimdi ismi Rusya'da birçok, yani kiliseye, sokağa, işte anıta verilebiliyor. Ve şimdi biz de bu anıtlardan, bu kiliselerden bir tanesine geldik. Hemen şöyle arkamda. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım nasılmış. Şimdi her an tabi video çekilemez falan diyebilirler. İzin vermeyebilirler. Kapatabiliriz. O yüzden şöyle ufaktan göstereyim istedim size bir. İçerisi de böyle, yani Ruslar Ortodoks mezhebinde, biliyorsunuzdur zaten. Yani içerisi de böyle, bakın çok güzel yapılmış vallahi. Evet, kiliseden de çıktık, içeriği çektik arkadaşlar. Tabii hemen güvenlik geldi ve niye çekiyorsun dedi ama biraz çekebildim. Evet, kiliseden çıktık. Kiliseden çıkıp hemen karşıya geçtiğinizde de şöyle Ekaterinski heykelini görebiliyorsunuz. Şimdi oraya gidelim. Sofia Augusta Angeltsepska. Çariçe Ekaterina II, yani ikinci Ekaterina heykeline geldik arkadaşlar. Burası da az evvel söylediğim gibi Alexander Nevski Kilisesi'nin hemen karşısında ve bu
Çariçe Ekaterina'da 17. yüzyılda yaşamış olan bir Rus çariçesi, kraliçesi yani. Anladım. Şimdi Ekaterina'nın tabi Rus tarihi için önemli olmasının sebebi onun zamanında Rusya birçok toprak kazanmış, birçok reformlar yapmış ve yani Osmanlı'ya karşı da birçok savaşı kazanmış. O yüzden Rus tarihi açısından en önemli yani çariçelerden bir tanesi. Bu sebeple kendisinin yine birçok Rus şehrinde olduğu gibi Krasnodar'da da heykelini görebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Şu da kendisi. Çariçe Katerina. Şimdi de yemek yemeye bu az önce önünden geçtiğimiz Dukan restoranta geldik. Bir Gürcü restoranı. Burası aynı Tiflis şehir merkezindeki gibi. Onlara çok benzer bir restoran. Bu da içerisi ne kadar güzel. Restoran çok güzel vallahi. Şöyle söyleyeyim. Подождите секундочку. Ну, наверное, здесь, да. Ben de şoktayım. Krasnodar'da böyle yer var mıymış ya? Pasiba. Vallahi restoran çok güzel. Şöyle hazır gelmişken size klasik bir şöyle lüks restoranda da Krasnodar'da fiyatlar ne kadar göstereyim size. Sıcak yemekler bakın 1130, 990, 570, en ucuzu 450 ruble. 150 lira yani. İçecekler şöyle 270'ten başlıyor. Yani bunlar alkollü içecekler. 330'a, 450'ye, 490'a kadar artarak giden fiyatlar var. Öyle yani fiyatlarda. Я не снимаю. 2 tane salata söyledik. Sezar salata söyledim ben, tavuklu. Bir de suyumuz var. Arkadaşlar 2 salata, bir su. Gördüğünüz gibi 1260 ruble. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.